Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yandan çapraz askılı çantamı bugün sizlere çift renk olarak çalışacağım. Hemen buraya koyuyorum. Soldaki görsele bakarsınız. Buradaki görselin birebir aynısını çalışacağız. Daha önce çok şikayet aldım diyeyim sizlere. Koyu taban ve koyu renk ip çalıştığım için anlayamamış kimse. Hem de açık renkle çalıştığım için çantanın en azından nasıl yapılacağını daha iyi kavrarsınız diye düşünüyorum. Görseldeki gibi alt taban açık renk, üstte 2 sıramız sadece siyah olacaktır. Birebir aynı ölçülerde hazırlayacağım. Genişletmek veya yükseltmek isterseniz zincir sayısını, sıra sayısını yükselterek hazırlayabilirsiniz. Hemen çantamıza başlıyoruz. Bu arada 5 numara tığ kullanıyorum. Silikonsuz tığ kullanıyorum. Daha rahat, daha geniş örmek için. Çünkü silikonlu tığlarda buraya kadar silikon olduğu için örgü çok sıkı oluyor. Bu tığda biraz daha eliniz rahat yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Çift kat kağıt ip kullanıyorum. Kağıt ipimin herhangi bir markası yoktur. Çileden sararak hazırlıyorum. Tuhafiyelerden bu şekilde alabilirsiniz. Bir zincir çekip ipimizi sıkıladıktan sonra toplamda 6 adet zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. Bir zincirde başlangıç için çekiyoruz. Tüm zincirlerin içerisine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Başlangıç noktasında biraz zorlanabilirsiniz. Tabandan sonra çok kolay yürüteceksiniz çantanızı. Evet. Son sık iğnemizi de yaptık. Hemen tam karşısına, aynı boşluğun içerisine bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3. Aynı zincirin içerisine 3 adet sık iğne yaptık. Şimdi devam eden bütün zincirlerin içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğnemizin karşısına da bir sık iğne ve burada yapmış olduğumuz gibi burada da tam karşıya bir sık iğne daha yapıyoruz. Spiral bir şekilde yapmayacağız. Kapama yöntemiyle yapacağız tabanımızı. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna tığımızı sokarak bir ilmek çıkartıyoruz ve bu ilmeği ipimizden geçiriyoruz. Bir zincir çekerek kapama yapıyoruz. Zincir çekmiş olduğumuz, kaydırma yaptığımız aynı sık iğnenin tepe boşluğuna tekrar sokarak 1 2 ve 3 adet sık iğne yapıyoruz. Diğer sık iğnelerin tepe boşluğuna birer tane sık iğne yaparak son yapmış olduğumuz sık iğneye kadar devam ediyoruz. Son yapmış olduğumuz sık iğneye tekrar 3 tane başta olduğu gibi 2 3 sık iğne yapıyoruz.
Hemen yanındaki sık iğneye bir defa batıyoruz. Yanındakine 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz. Ve 3. Elimizle birazcık düzleyebiliriz, düzeltebiliriz. Sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Geldik sıra sonuna. Aynı boşluğa 1, 2, 3 batmıştık. Birincisini burada yaptık. 3 tane sık iğne. Hemen buradaki birinci sık iğneye tekrar 3 tane sık iğne batıyoruz. Ve 3. Tam karşıya yapmış olduğumuz sık iğneye 1 batıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden çekiyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yavaş yavaş dikdörtgen tabanımız bu şekilde büyüyecek. Devam edelim. Dikdörtgen taban yapmayı bilenler için oldukça kolay bir model olacak. İlmek çektiğimiz ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. 1 sık iğne yapıyoruz. Burada dikdörtgen tabanda ana mantık 1, 2, 3 batıyoruz köşelere. Ortadakine batmış olduğumuz ortadaki sık iğnenin tepe boşluğuna 3 tane batacağız. Sonda ve ilkte bir tane batıyoruz. Birinci sık iğnemizi yaptık. Ortadaki ikinci batmış olduğumuz sık iğnenin tepesine 3 tane batıyoruz. 1, 2 ve 3. Klasik bir dikdörtgen taban yapıyoruz. 3 batmış olduğumuz sık iğnenin sonuncusuna yine tek batıyoruz. Devam ediyoruz. Tek batarak. Geldik 1, 2, 3 yine köşedeki üçlü sık iğneli bölgemize. Birincisine tek, ikincisine 3 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Sondakine yine tek. Üçlüye gelene kadar aradakilere de tek. Üçlüye geldik. Üçlünün ilkine tek ve ortadakine 3 iğne batıyoruz. 1, 2 ve 3. Tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Ta ki diğer üçlü sık iğneli köşemize kadar. Geldik üçlü bölüme. Yine ortadaki sık iğneye 3 batıyoruz. 1, 2, 3. Tek batmaya devam ediyoruz. 3'ten sonra bütün sık iğnelerin tepesine. Evet, kapama yöntemiyle kapıyoruz. Bu şekilde elimizle birazcık düzenliyoruz. El ütüsü yapıyoruz. Ütüleme yapmıyorum çantalarda. Sert olması çünkü çok hoşuma gidiyor.
Biraz daha dayanıklı oluyor. Evet, bir sıra daha yapıyoruz. 1, 2, 3 sıra oldu. 4. sıramızda da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tek. Tek. 1, 2, 3. Üçlünün ortası. Ortasındakine 3 batıyoruz. 1, 2 ve 3. Tek batıyoruz hepsine. Tek batıyoruz. Tam ortadaki üçlü sık iğnenin ortasına 3 batıyoruz. 2. Mümkün olduğunca yakından çekmeye çalıştım sizin için. Umarım daha düzgün olmuştur. Tek devam ediyorum. Tek devam ediyorum yine. Geldik köşeye. Ortadakine 1, 2 ve 3. Tekrar birer tane sık iğne batıyorum. Videomun hızlı olduğunu düşünüyorsanız ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Bir, 2, 3. Son tek sık iğneleri de yapıyorum. Ve kare tabanımız bitmiş olacak. İlk yapmış olduğumuz ilmeğin tepe noktasından batırıp ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum. Evet, tabanımız bitmiştir. El ütüsü yaparak biraz düzenliyoruz. Biraz zor. Çok az çift kat olduğu için elinizi de acıtabilir. Ama bundan sonraki kısım tamamıyla düz devam edeceği için daha kolay olacak. Evet, geldik diğer kısma. Tabandan sonra artık herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Tamamıyla düz devam edeceğiz. Çantamızın tamamıyla şekli ortaya çıkacak. Tüm sık iğnelerin tepe boşluklarına bundan sonra istediğimiz boyuta gelene kadar birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Örgüyü hiç kesmiyoruz tabandan sonra. Kesmeye gerek duymuyorum. Böyle de çok güzel oluyor. Otomatikman kıvrılıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Tüm sık iğnelerin tepe boşluklarına hiçbir arttırma yapmadan birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada 3 tane batmıştık. Köşelere de hiçbir arttırma yapmadan
hepsine birer tane batarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Daha sonra videoda buluşalım. Toplamda ben 4 sıra ördüm ve burada göstermek istedim sizlere birazcık. Yarıya geldiğinizde ya da her sırada birazcık el ütüsü yaparak şu şekilde çantanızı düzeltirseniz rahat bir şekilde yukarıya doğru çıkarsınız. Toplamda ben arttırmadan sonra 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Toplamda bu renk 7 sıra olacak. 3 sıra daha yukarı çıkacağım. Burada elimin gevşekliğini ve neden silikonsuz tığ ile ördüğümü anlamanız için kesmeyeceğim. Biraz izleyin lütfen. Elimin rahatlığına bakın. Silikonlu tığ ile yapsaydım bu kadar rahat bırakamayacaktım. Silikonda takılı kalacaktı çünkü. Olabildiğince içeri sokuyorum. Sıkı yapmıyorum. Elimi gevşek bırakıyorum. Çok sıkı yaparsanız çantanın formu çok kötü olur. Silikonsuz tığla kolay bir şekilde devam edebiliyoruz. Buraya kadar geliyor neredeyse. Biraz daha yavaş yapmaya çalışayım. Oldukça gevşek bırakıyorum. Elimi sıkmıyorum. Tığı rahat bırakıyorum. Bu şekilde bu renkle eğer çift renk yapmak istiyorsanız aynı görseldeki gibi 7 sıra örelim. 7. sırada buluşalım. Evet, 7. sıramızı bitirdik. Şimdi siyah ipe geçeceğiz. Son sık iğnemize batıp ilmek çıkartıyoruz. Düzgün gözükmesi için sıranın siyah ipi içerisinden çıkartıyoruz. Biraz sıkıyoruz burada iplerimizi. İlk yaptığımız ilmeğin tepe noktasından tığımızı çıkartıp buradaki iplerimizi de tığımızın üstüne alarak gizleyeceğiz. Siyah ipi tığımıza alıp kaydırma yöntemiyle geçiriyoruz. Birazcık siyah ipimizi burada sıkalım. Buradan da bir zincir çıkartıyoruz. Şimdi geldik. Bu sıramız siyah olacak. Hiçbir işlem yapmadan siyahla bu kalan ipleri arkada gizleyerek sadece şu uzun ipi bırakıyorum. Çünkü siyahtan sonraki sıra bir sıra daha buradan olacak. Sık iğne yaparak siyah ipi de arkada gizleyerek devam ediyorum. Dediğim gibi siz isterseniz düz renkte yapabilirsiniz. Araya hiç farklı renk sokmayabilirsiniz. Bu renk çok beğenilmişti ben yaptığımda. O yüzden siyahla devam etmek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Siyah ipi arkaya alarak taba rengi ipimden geçiriyorum. Bu sırayı da taba yapacağım. Ondan sonra tekrar siyaha devam edeceğim.
Hemen siyah ip arkada gizlememe gerek yok. En üst sırayı da siyah yapacağım çünkü. Kaydırma yöntemiyle ipimi geçirip bir zincir çekiyorum. Ve taba rengiyle sıramı devam ediyorum. Bu arada benim taba rengim oldukça sert ve kalın çıktı. Ben genelde çileden ipleri alırken de kalın olmasına dikkat ediyorum. Eğer çiledeki ipler çok ince ise satın almıyorum. En kalınlarını seçmeye çalışıyorum. Çünkü çift kat bu çantalarda kesinlikle kalın ipler daha güzel duruyor. Daha güzel form alıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çiledeki iplerin bazıları inanılmaz ince oluyor çünkü. Bu sırayı da bitirelim. Sonra tekrar siyaha geçeceğiz. Siyahta buluşalım. Kısa bir mola. Çek kızım kuyruğunu. Evet. Sona geldik. Şimdi artık taba rengiyle işimiz biteceği için taba rengini keseceğiz. Ve siyaha geçeceğiz. Evet. Tabayı çıkardım. İlmek çekmiyorum. Siyahı alıyorum. Siyahı çekip sık iğnemin içinden geçiyorum. Burada hemen bir kaydırma yapıyorum. Tabayı da alıyorum, artık gizleyeceğiz. Evet. Tabanın bir kısmını kesebiliriz. İşimiz bitti. Son sıramızı da siyah ipimizle yapıp bitiriyoruz. Taba ipimizi arkada gizliyoruz. Videoyu dilerseniz kesmeyeyim, devam edeyim. Elimi de nasıl rahat kullandığımı görmüş olun. Hiç sıkmıyorum. İpi de tığı da çok rahat bırakıyorum. Kolay diyemeyeceğim. Evet, örmesi zor. Ama bir iki yapımdan sonra inanın alışıyor eliniz. Ben ilk başlarda ellerimin acısından kağıt ipi bırakmıştım hatta kenara. Daha kağıt iple hiçbir şey yapmam diyordum. Ama sonra bir iki denememde o kadar çok sevdim ve alıştım ki ondan sonra sadece kağıt iple çalışmaya devam ettim diyebilirim. Yazın kağıt ipten başka hiçbir şey yapmıyorum. Evet, bitti. Son iki sıra. Ve şimdi kapıyoruz. İpimi kesiyorum. Sayı sayacağım. Ondan sonra burayı düzenleyeceğim. Elimizle şöyle birazcık açalım çantamızı. El ütüsü yaparak düzeltelim. Tabanı da şöyle düzenleyebiliriz. Evet, oldu. Bakın ne kadar güzel duruyor. Aslında çok basit. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Hemen
ilmekleri sayacağım. Eşit olması gerekiyor ilmeklerin. Çantayı yine sapları diğer bütün çantalarda yaptığım gibi şu şekilde ortalayıp kapatıyorum. Simetriye bakıyorum. Eğer simetrisi düzgünse saymaya başlıyorum. 1, 2. Şu ikisinin ortasına sapın birini yapsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 1, 2, 3 kalıyor. Tam ikisinin ortasına geliyor. O yüzden bunu hiç ilmek gibi görünecek şekilde yapmama gerek yok. Direkt zincir çekmiştik hatırlarsanız. Zaten kötü gözükmeyecek, emin olun. İğne yardımıyla hemen gizleyebiliriz. Olduğu yerde gizleyebiliriz. Çünkü tam sapımızın ucu buraya geleceği için bizim için sorun olmayacak nasıl gizlediğimizin. Size düzgün gelen yerlerden siyah ipinizi geçirerek gizleyebilirsiniz. Çantamız bitti. Geldik saplarını yapmaya. 3 numara tığa geçiyorum. İpimi tekliyorum. Biraz uzun bırakıyorum dikme payı için. 2 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum zincirin içinden geçirip bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2. 2 ilmek var. İpimi 2 ilmeğin içinden çıkartıp modelimi döndürüyorum. Burada görmüş olduğunuz yandaki ilmeğin içinden geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum. Döndürüyorum. 2 ilmeğin içinden, burada görüyorsunuz yandaki tığımı geçiriyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Döne döne bu şekilde örüyorum. Çantalarımda genellikle çok sık yaptığım bir sap modeli. Dönüyoruz. 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 Döndüre döndüre bu şekilde yanlardaki 2 ilmeğe batırarak ilmek çıkartıp sık iğne yapar gibi ilmek çıkartıyoruz. İkisini birlikte 2 ilmeğe batıyoruz. İkisini birlikte döne döne bu şekilde 2 adet minik sap hazırlıyoruz. Küçük saplarımı hazırladım. Küçük sapların ölçüsünü paylaşayım. Toplamda 15 santim bizim için yeterlidir. Şimdi sıra geldi uzun sapa. Uzun sapı da siyah renk çalışacağız. Uzun sapı da dilerseniz aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben ona gerek duymuyorum. Çünkü şu şekilde de çok güzel duruyor. Ama benim vaktim var diyorsanız uzun sapı da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çift kat kağıt ipimizi biraz dikecek kadar bırakıyoruz. Ben 3,5 numarayla çift kat olacak şekilde sadece zincir çekerek bir sap elde edeceğim. Genelde bütün çantalarımda bu sapı kullandım. Daha ince olduğu için, ama benimki kalın tok dursun diyorsanız aynı şekilde bu saptan uzun yapabilirsiniz. Ben biraz daha kaybolmasını, ince olmasını istiyorum. Emin olun bu da çok dayanıklı. Çift kat yapıyoruz çünkü. Kopma gibi bir durumu olmuyor.
Ama daha böyle belirgin bir sap istiyorum diyorsanız küçük saplar gibi yapabilirsiniz. Genelde 130-150 adet yeterli oluyor zincir sayısında. Ben burada sayı yapmayacağım. Size ölçü vereceğim direkt. Kendimde kullandığım ölçüyü. Müşterilerime de genelde bu ölçüyle çantalarımı gönderim yapıyorum. Tamamıyla şu şekilde zincir çekerek ince bir sap elde edeceğim. Sapımı bitireyim. Bitirdikten sonra sizlere ölçü vereceğim. Tamamıyla zincirden oluşan sapımı hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bunun yarısı kadar oldu. Çok kalın istemediğim için zincir yapıyorum ve çift kattan yapıyorum. Daha sonra da şu şekilde düzeltebilirsiniz gererek. Şimdi öncelikle uzun sapımızı dikeceğiz ki ortalarda yamukluk olmasın diye. Önce köşeleri halledeceğiz. Çantamızı ortaladıktan sonra şu şekilde hemen köşe kısmındaki 2 ilmeğin ortasından geçirip çantamı dikmeye başlıyorum. Bildiğiniz yöntemlerle de dikebilirsiniz. Önemli olan köşelere denk getirerek dikmek ve sağlam dikmek. Ağırlığı taşıyabilsin. Bu yüzden birbirinden geçirerek dikiyorum birçok yerde. Çantamın uzun sapını diktim. Sapının bir tanesini diktim. Birini de beraber dikeceğiz. Hemen ipimi iğneme geçiriyorum. Kenarlardan sayarak yaptım. Eşit olabilmesi için 6 6 ortada da 6 kaldı. Yani şöyle yapalım beraber. 1 2 3 4 5 6. 6'nın hemen ortasından içinden de geçirebilirsiniz. Nerede güzel durduğunu düşünüyorsanız oradan geçirip kullanabilirsiniz. Yeter ki ilmek sayılarınız ortada ve kenarlarda aynı kalsın. Sık olacak şekilde geçiriyorum. Ben bu renk çok beğenildi diye bu rengi yaptım. Siz istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Düz renklerde de çalışabilirsiniz. Ama geçtiğimiz yaz, ondan önceki yaz, hatta şu an bile en çok bu renkler beğeniliyor. Çünkü siyahla kombinlediğinizde inanılmaz güzel duruyor renkler. Bunu da yapalım. Yine 6 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortada da 6 kalacak bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan geçiriyorum. Düzlüyoruz. İyice sıkılayalım. Çantam bitti. Şimdi hemen bunu kendi çıtçıtlarımdan takıp geliyorum. Hem onu görmüş olursunuz. Burada çakamıyorum maalesef. Çünkü yerde çakmam gerekiyor çekişle çaktığım için. Hemen onu halledip geliyorum. Evet, çantamız bitti. Çıt çıtını da çaktım.
Ben bu çıt çıtı çok seviyorum. Ama dediğim gibi siz bulamazsanız bunlardan, bunun yerine içerisine gizli çıt çıt da yapabilirsiniz. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Bence çok hoş duruyor. Muhakkak elde edin derim bunları. İçerisine bir telefon. Benim yapmış olduğum kartvizitlik o kadar beğenerek kullanıyorum ki bunu da sizinle paylaşırım. Yaptığım günden beri yaz kış sürekli çantamda diyebilirim. Küçük çanta takıyorum artık sürekli, bu çantalardan sonra bayağı bir alıştım. Kartvizitlik, anahtar. Hepsini sığdırabileceğiniz bir ebatta. Bu arada zamanla çantamız form alacaktır. Şu an fazlasıyla sert. Ama benim o dolu kartvizitliğimi bile içine aldı, öyle söyleyeyim size. Ben zaten dışarıdayken telefonu hep elimde taşıyan biriyim. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.